15 Temmuz gecesi binlerce insanın hayatı değişti. Çoğusu bir daha hiç düzelmeyecek şekilde bozuldu. Bugün bunlardan sadece birkaçından bahsedeceğim. Görmez ailesinin dramını anlatacağım sizlere. 15 Temmuz'a karşı olduğunu savunmasına rağmen gözaltına alınan Bekir Görmez, Konya Kapalı Cezaevinde. Mevlana Üniversitesi adına attığı iddia edilen bir tweet sebebiyle 17 aydır tutuklu. Ama bu duyduklarınız trajedinin aslında başlangıcı sayılır. Milli Eğitim'de 17 yıldır sınıf öğretmenliği yapan eşi Fatma Görmez ise 4 yıl önce böbrek yetmezliği sebebiyle malulen emekliliğini bekliyordu. Fatma Hanım %96 engelli raporuna sahipti ve yaşadığı travmanın etkisiyle 2 büyük kalp ameliyatı olmuştu. Şimdi Konya Selçuk Tıp Fakültesi'nde oğluyla yatıyor. Artık 35 kiloda. Böbrek yetmezliği, eklem rahatsızlıkları var. Ameliyatından 10 gün sonra kalkacak durumda olmamasına rağmen gözaltına alındı. Eskiden işitme cihazıyla duyan kulakları ise artık hiç duymuyor. Bekir ve Fatma Görmez çiftinin 2 çocuğu var. %80 duyu kaybı ve %60 görme kaybı olan 14 yaşındaki Berk Görmez, hastalığı nüksetmeden önce babasının yokluğuyla travma yaşadı. Çevresiyle iletişimini kesti ve kimseyle konuşmuyor. Yemeden içmeden kesilip hastaneye kaldırılan Berk şu an yoğun bakımda. Bağırsak düğümlenmesi sebebiyle 2 ameliyat geçirdi ve bağırsaklarının bir kısmı alındı. 11 yaşındaki Azize ise şu aralar yapayalnız. Okul sezonu yaklaşırken yaşadıklarından doğan agresiflikle çevresiyle iletişimi gittikçe bozulan Azize, zaman zaman anneannede kalsa da hastane nöbet değişimlerinde yalnız kalıyor. Çevresinde olup bitenleri henüz tam anlamıyla kavrayacak yaşta bile değil. Birdenbire bütün sevdiklerini tek tek alan bir tufanın önünde yapayalnız kaldı. Azize yalnız ve çaresiz bir çocuk. Fatma Görmez bugünlerde en çok bütün yakınlarının kendisini yalnız bırakmasından yakınıyor. Sadece akrabaları değil, 17 yıl çalıştığı okuldan da kimse kendisini arayıp sormamış. Tanıdıkları tarafından yalnızlığa mahkum edilmiş. İlk aylarda bu duruma çok üzülen Fatma Hanım, "Şimdi tek derdim çocuklarımın sağlığı. Başkalarının desteğini, ilgisini değil, çocuklarıma yardımcı olması için eşimi istiyorum," diyor. Ve bu sorunun çözümü için şöyle bir çağrı yapıyor. Merhaba, ben Fatma Görmez. Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama başka çarem kalmadı. Herkes duysun istiyorum. Ben çıkarılan yasalarla, KHK'larla ihraç oldum. Eşim de aynı şekilde. Mesleğimizi bırakmak zorunda kaldık. Sonra bu süreçte kendi sağlığım, zaten öncesinde böbrek nakli olmuştum. Sıkıntılarım vardı. Buna bağlı olarak ve üzüntüyle 2 kez kalp ameliyatı olmak zorunda kaldım. Kalbim su topladı. Bu da yetmiyor gibi bu süreçte sıkıntım olan zaten kulaklarımda işitme kaybım vardı. Tamamen bir gün kalktım, kulaklarım tamamen duymaz oldu. Bunlardan tabii eşimin hiçbir şeyi olmadı çünkü o hala hapisteydi. 2 çocuğumu aldım, savcıya gittim. Ama savcı bey dönüp yüzümüze bile bakmadı. Kapıdan kovdu bizi. Artık yapacak bir şeyim yok, geri döndüm. Tam bunlara alıştım, tam bunları atlatıyorum derken şu anda engelli olan oğlum, gözlerinde ve kulaklarında problem olan büyük oğlum, babasına ve benim sıkıntımdan dolayı, çünkü benim 2 çocuğum da bütün her şeyi yaşadılar. Babasının gözaltına alınmasını, bu sıkıntıların içinde benim gözaltına alınmamı, bunlardan dolayı yemeden içmeden kesildi, hiçbir şey yemez oldu. En sonunda bağırsak düğümlenmesinden acil hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. İlk ameliyatta müdahale edildi ama tedaviye sonuç vermedi. İkinci cerrahi müdahalede
bağırsağını, ince bağırsağının bir kısmını al, dışarı, bağırsaklarını dışarı verdiler. Şu anda yavrum tedavilere tepki vermiyor. Ne olacağımız da belli değil. Hastanedeyiz. Ne zaman çıkacağımız hiç belli değil. Ben herkes bunları duysun, bilsin istiyorum. Benim gibi, ben sadece kendim için değil, benim gibi bu sıkıntıları yaşayan, hiç suçu günahı olmayan bir sürü insan var o hapishane kapılarında bekleyen. Onlar için de lütfen bize dua edin. Duadan başka yapacak bir şeyimiz yok. Lütfen herkes birbirine dua etsin. Eşimin hastalık imza ile tahliye olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten duymuyorum. Çocuklarımla iletişim kuramıyorum. Hastaneye götürüp getirirken çok sıkıntı yaşıyorum. Berk bana çok kızıyor. Sen beni anlamıyorsun. Duymuyorsun beni diye. Ben eşimin bana yardımcı olması için en azından çocuklarımın dertlerini, sıkıntılarını anlayıp duyan kulağım olmasını istiyorum. Sözüme Hazreti Ömer'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Kendisi bir hutbete halka hitaben demiştir ki: La hayra fikum in lem tekuluha ve la hayra fina in lem nesma'aha. Yani sizde hayır yoktur eğer sorunlarınızı söylemezseniz, bizde de yöneticilerde de hayır yoktur eğer biz sizi dinleyip gereğini yerine getirmesek, sorununuzu çözmesek diye buyurmuştur. Cezaevindeki tutuklu yargılamalarla ilgili epey mağduriyet var ve dışarıda yaşayan ailelerini de epey inciten, zulüm boyutuna varan mağduriyetlerden sadece bir tanesini anlatacağım. Görmez ailesi. Lütfen sosyal medya, Twitter'a bir bakın. Görmez ailesi yazın. Başlarına neler gelmiş bir bakın ve empati yapıp kendinizi o ailenin yerine koyun. Kendinizi o çocukların yerine koyun. Kendinizi o babanın ve annenin yerine koyun. Bakın ayet-i kerime var. Diyor ki sizin bir topluluğa karşı olan kininiz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Dolayısıyla bizim adil olmamız gerekiyor. Sözünü ettiğim ilgili resimler de, Berk'in resmi de burada, annesinin resmi de burada. Lütfen bu konuda acilen bir şeyler yapılsın. Görmez ailesi 15 Temmuz'da hiçbir suça bulaşmadılar. Ama hayatları geri döndürülemez bir şekilde mahvoldu. Olan bitenler kimin kabahatidir bilmiyoruz. Ama Görmez ailesinin olmadığı kesin. Umarız bu yaşananları vicdan sahibi birileri duyar da bu trajediye bir an önce son verirler. Biz bu videoyu hazırladığımızda Berk Görmez hayattaydı. 4 Ocak 2018'de Berk hayata gözlerini yumdu. Son isteği babasının yanında olmasıydı. Ama olmadı.